Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size güzel bir balaklava anlatacağım. Oldukça kolay, güzel bir balaklava çalışması yapacağız arkadaşlar. Baklavaya önce lastikten başlayacağız. Boyun kısmından başlayacağız. Yine ben kaç ilmek başlayacağımı anlamak için her zaman yaptığım gibi şöyle küçük bir numune ördüm. Şiş numaram şu anda 4. Üste geçtiğimde 5 numaralı şişe geçeceğim. İpim yine kilo işi satılan moher ip, ince moher. Ben bunu 4 kat yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımda şöyle hesapladım. 1 santime 2 ilmekten daha şöyle baktığımda 2 ilmekten yani 1,8 tam 2 ilmek değil 1,8 civarı ilmek giriyor. 1,8 ile de ben 54 santim yapacağım. Ölçüm 54 santimi de 1,8 ile çarptığım zaman 97,2 ilmek yapıyor. Tabii 97,2 olmayacağına göre 98 ilmekle başlayacağım. 98 ilmeğinde arkadaşlar bir tane de birleştirme ilmeği attım. 99 tane şu anda şişimde ilmek attım. Şu şekilde düğümümüzü de atalım. Şimdi ilmeklerimizi şöyle düzgün bir şekilde, düzgün olması lazım yönünün. Bu misineli şişte yuvarlak ördüğümüz zaman şu alt ilmeklerimizin düzgün olarak gelmesi gerekiyor. Bakın şöyle baktığım zaman hepsi aynı olması gerekiyor. Şimdi bir ilmeği kaynaştırma ilmeği yani birleştirme ilmeği olarak demiştim. Normalde 98 ilmekle başlayacağız. Ama birleştirmek için bir ilmek kullanacağımız için. Şimdi burada öreceğim şişte değil diğer şişteki son ilmeği sağ şişime alıyorum arkadaşlar. Sağ şişimi aldıktan sonra şunu tutuyorum elimle çıkmasın diye. Diğer öreceğim yerdeki şişe şöyle yardımcı olarak pardon çıktı. Güzel tutalım çıkmasın. Şu ilmeği alıyorum. Tığla da yapabilirsiniz. Birbirinin içinden geçiriyorum. Kaynaştırmış oluyorum. Yani birleştirmiş oluyorum bu ipi. İlmeğimizi bu ilmekle. Şimdi artık bundan sonra yuvarlağımızı yapmış olduk. Örgümüze başlayacağız. Buraya bir tane işaretleyici koyalım. Başlangıç yerimiz belli olsun. Şu diğerlerinden de koyabiliriz. Pardon. Şundan alalım. Bu öbürü biraz büyük. Şimdi düz ilmekle başlıyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde lastik öreceğiz dönerek. Bir düz bir ters olarak lastiğimiz 15-16 santim oluncaya kadar böyle dönerek bir düz bir ters lastik örmeye devam edelim. Şöyle baktığımızda 15 santim örmüş olduk. Şimdi boyun kısmı bitti. Şiş numarasını değiştireceğiz. 4 numarayla başladık. Şimdi 5'e geçeceğim. Artık düz örgü öreceğiz. Lastik kısmını bırakıyoruz.
bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örelim. Sıra başına gelelim. Şişimizi değiştirmiş oluyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. İşaretleyicimizi gene koyacağız ama artık önde bir kesim yapmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 9 tane. 2, 4, 6, 8, 9 tane kesim yapacağız. Oraya da bir işaretleyici koyalım. Burası sıra başımız. Buraya gelince dönerek geleceğiz ve buraya gelince kesim yapacağız. Yine düz örelim şuraya kadar. Evet, işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Bu aradaki 9 ilmeği keseceğiz. Şimdi şunu çıkaralım. Bir tane örüyorum. Yanındakini de örüyorum. İlk ördüğümün, son ördüğümün üzerinden geçiriyorum. Örerek kesme yapıyorum. Sekiz oldu. Şöyle 9 oldu arkadaşlar. Şimdi bunun tam yarısı şöyle, ben onu ayarladım, size de göstereceğim. Şunu bir şuraya geçireyim, daha güzel göstereyim. Şöyle baktığımızda buradan artırmalar yapacağız. Kalan 9 taneyi kestikten sonra 43 ilmekten sonra bir ayraç koyuyoruz. 3 ilmek araya veriyorum. Bir ayraç daha koyuyorum. Diğer tarafta 43 ilmek oluyor. Şimdi oraya geldiğim zaman da göstereceğim. Şimdi hiçbir şey yapmadan oraya kadar örüyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Şimdi burada şu aradaki ilmeği yukarıya alıyorum. Sol şişime takıyorum. Şuradan, yani kendimden taraftan dışa doğru şişimi takıp örüyorum. İşaretleyiciyi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane düz ördükten sonra işaretleyicimi geçiriyorum. Burada da şuradan şişimi arkadan, bakın şöyle kaldırıyorum. Yine şişime takıyorum. Diğerini buradan girmiştik. Şimdi bunu şu şekilde örüyorum. Diğer ilmekleri örmeye devam ederek sıra sonuna doğru şu kesim yaptığımız yere kadar örelim. Sıra sonuna doğru geldim. Burada 2 ilmeğim var. Birincisini örüyorum. Yani bir tane daha örüyorum. Bu ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Şişime geçiriyorum. Dönüyorum. Burada bunu da böyle geçiriyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle arkaya atıp örmediğimiz ilmeği, şurada ilmek ayrılmış herhalde, onu önce bir düzelteyim. İp katı daha doğrusu. Şöyle ipi arkaya atıyorum. Bu son ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar ters örgü olarak örmeye devam ediyorum. Burada artırdığım yeri de örüyorum. Buraya doğru geliyorum. Evet, burada da son ilmeğe geldik. Bunu da örmeden alıyoruz. Şöyle dönüyoruz. Burada yine
Bu ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Yanındakini de geçiriyoruz. Örmediğimiz ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Yine örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada 9 ilmeği kestikten sonra bir burada kesim yaptık, bir burada kesim yaptık. Şimdi toplam 3'er taneye tamamlayacak. Birincileri kestik, 2'şer tane daha ilmek keseceğiz. Arkada da gösterdiğim gibi ilmek artışına devam edelim. Ne kadar örüleceğini söyleyeceğim. Biraz örelim bu şekilde. Yani bunu 3 tane yaptıktan sonra, yani kesimi 3'e tamamladıktan sonra daha kesim yapmadan dümdüz olarak öreceğiz. Şöyle ben gene de şunu şöyle bir alayım. Onu gene ördüğüm şişe takarım. Şöyle bir bakalım sevgili hanımlar. Daha bunu da kesim de yapacağız. Biraz daha örelim. Ne kadar olacağını ben size söyleyeceğim. Şu anda 24 santim. Evet, kesimimizi de tamamladık. Artırmalarımızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane artırma yeterli oldu. Ölçü vereyim. Sizin ipleriniz farklı olabilir. 25 santim arkadaşlar. 25 santim. Şurayı yapmıştık. Zaten 15 santim demiştik. Şimdi bu şekilde zaten kesimleri 3 tane yapıp bitirmiştik. Burayı da 5 tane artırdık. Bu şekilde öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Şöyle çevireyim. Şu lastikten itibaren 22 santim, 22-23 santim olana kadar aynı şekilde düz bir şekilde hiçbir şey yapmadan örelim. Sonra devam edelim. Evet, ördük bir müddet daha. Ne kadar ördük hemen söylüyorum. Lastikten itibaren 22 santim ördük. Sonra şişimizde 91 tane ilmek var. 44 bu tarafa, 44 bu tarafa. Yine 3 tane ortaya ayırdık. Aynı burada kenarlardan şurada artırma yapmıştık. Arkadaşlar şimdi eksiltme yapacağız oralardan. İşaretleyici 2 ilmek kaldı. İlmeklerimizi bu şekilde ikisini bir kesiyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. İşaretleyiciyi geçiriyorum. Şimdi bunu da şu ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bu şekilde kesimini yapıyorum. Yani böyle içeriye doğru bakacaklar. 3 ilmeğe doğru ikisi de bakacak. Bu şekilde önde kesim yapacağız. Arkada hiçbir şey yapmadan. Altta 5 tane artırma yapmıştık. Burada da 5 tane kesim yapacağız. Sonra bir değişik bir kesim daha yapacağız. Bu şekilde 5 tane kesimi tamamlayalım. 5 tane kestikten sonra 6.'yı da kestim. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi arkadan da kesim yapacağım. Şu 2 ilmeği bir alıp örüyorum. Ortadaki 3 ilmeği örüyorum. İşaretleyiciyi geçiriyorum.
burada ilmekler düzgün olsun diye buradan alıyorum. Şuradan arkadaşlar şu ilmekleri şu ikinci ilmek var ya, şöyle yapalım. Ya da yer değiştirelim, daha kolay keseriz. Şöyle ikisini bir alıp kesiyorum. Arkada da kesme işlemi yapmış olduk. Evet. Şimdi 6.'yı yaptık. Arkada da kestik. 7.'yi yapalım. Arkada da keselim. Sonra bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. 29 santim örmüşüz. Şimdi o kesme işlemini tamamladıktan sonra buradan ördüm, düzden tekrar geldim. Artık bitireceğiz. Yalnız şişimizde tek ilmek sayısı var. Çift ilmek sayısı olması gerekiyor. Her iki şişimde de tam ortalamam gerekiyor şişleri ve şiş sayım, ilmek sayım eşit olması gerekiyor. Yine şurada hemen bir tane daha bir kesim yapacağım. Şuradaki bir tane ilmek var ya arkadaşlar. Onu bir şekilde bir tarafa eklemem gerekecek. Şu ortadaki ilmeği, 3 tane ilmeğimiz vardı ya ortada. 3'ün ortasındaki tek ilmeği bir tarafa kestim ki ilmek sayımız eşit olsun diye. Şu şekilde. Şimdi iğneyle birleştirme yapacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle örgümüzü düzeltiyoruz. Her iki şişimizde de tam ortaladığımız için eşit ilmek sayısı var. Şöyle 1, 2, fazlasını bırakalım, önemli değil. 3, ben şöyle biraz fazlaca bırakacağım. İpi kesiyorum. İğneme geçiriyorum, pardon. Şöyle biraz kısaltıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, biraz yaklaştırarak yapacağım. Şimdi ipimiz burada. İpimizi buradaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sonra buradaki ilmeklerimizin yönüne göre şu şekilde geçiriyoruz. İkisini de şöyle yavaşça çıkarıyoruz. Şimdi burada şu ilk çıkarttığımız ilmek, şöyle göstereyim. Bunun hemen şu yanındaki şuradan geçiriyorum ve yine şu şekilde bunun içinden geçiriyorum. Şimdi şöyle baktığımızda yine hemen burada
şuraya batıyorum. Burayla birlikte aslında şu ilmeğimin yönüne göre şuradan ikisine bir batıyorum. Şuradan ilmeğim çıktı. Yine bakın burada bu ilmeğim gözüküyor zaten. Buna batıyorum. Ve bu ikisine batıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Şuna biraz dikkat etmemiz gerekiyor ilmeklerimizi çıkartmamak için. Şimdi burada bu ilmeğimize batıyoruz. Buna batıyoruz. Bilmiyorum buradan anlaşılıyor mu? Hemen yine bu ilmeğe batıyorum. Ve buna bakın şu şekilde karşılıklı. Burada yine bakın şuna batıyorum. Buraya batıyorum. Her ilmeği bu şekilde fazla sıkı olmadan bir oradan bir oradan karşılıklı bakın arkadaşlar. Buraya batıyorum. Buradan buraya bunu çıkarıyorum. Buradan buraya batıyorum. Bu şekilde karşılıklı alarak bakın ilmeklerimizi bu şekilde karşılıklı birleştirerek bu şekilde tamamlayalım.
Evet, tamamladık. Şunu yine şuradan geçirelim. İğneyle birleştirmiş olduk arkadaşlar. Dikişsiz. İlk başta zorlanabilirsiniz ama sonradan yaptıkça alışırsınız. Onu burada saklayacağım. Evet, bu şekilde hemen hemen bağlaklığımız bitti sayılır. Şimdi şurasına ilmek alacağız. Burayı da ördükten sonra, bağcığını yaptıktan sonra hemen hemen tamamlamış olacağız. Şimdi artık buradaki çalışmayı yapacağız. Şuradan yine birleştirdiğimiz yerden hanımlar ilmek almaya başlayacağız. Lastikte yaptığımız gibi gene 4,5'la yapacağız. Onu da şöyle biraz yakınlaştırayım. Şuradan başlayalım. Şimdi boşluğa battım bir tane. Bir tane daha boşluğa. Şu şekilde. Göz kararı bu şekilde bütün lastiğimizi alacağız. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Burada nasıl düz örgü ördüysek şöyle 5 santim kadar düz örgü olarak örelim. Sonra tekrar kapatmayı göstereceğim. Bu şekilde alacağız. Burada da buraya doğru geldiğimiz zaman da burada bir eğimimiz var. Eğim içinde böyle göz kararı ilmeklerimizi çıkartarak burada zaten ilmeklerimizin yerleri belli. Bakın şurada terse ters. Ters ilmek, düz ilmek, ilmek yerlerimiz belli zaten şu alt kısmında. Aynı şekilde böyle dolanarak bütün ilmeklerimizi bu şekilde alıp devamlı düz dönerek ördüğümüz için düz örgü öreceğiz. Bir 5 santim kadar örelim. Tekrar devamını göstereceğim. 5 santim kadar ördük. Şimdi tığ yardımıyla bunu ikiye katlayacağız. Burada şu ilk ilmeğimizin hemen dibinden batacağız. Sıradaki ilmeği şişimize, tığımıza takıp üzerine ipi alıp buradan çıkartacağız. Sonra sıradaki ilmeğin yine dibinden batıp tığımızdaki, şişimizdeki ilmeği yine tığımızın üzerine geçirip yine üzerine ipi alıp aşağıdan çıkartıp şu şekilde kaydırma yöntemiyle ilerleyeceğiz. Sıradaki ilmeğin yine dibine batıp şişteki ilmeği alıp üzerine yine ip alıp şu şekilde çıkartıp kaydırma yöntemiyle ilerleyeceğiz. Şimdi yine sıradaki ilmek almadık.
ilmeği alıp üzerine ipi alıp çıkartıp kaydırma yöntemiyle yine bu sıradaki ilmeğin aynı bu şekilde dibine batıp şişteki ilmeği alıp şu şekilde çıkartıp kaydırma yöntemiyle bakın şu şekilde olacak. Yine bakıyoruz. Şuraya batıyoruz. Şişteki de ilmeği alıyoruz. Üzerine ipi alıp çıkartıp kaydırma yöntemiyle kaçırmayalım. Bakın şu şekilde. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Evet, şimdi bağcığımızı yapacağız arkadaşlar. Bağcığımız içinde kordon, bağcık, şöyle 1, 2, 3, 4 tane ilmek attıktan sonra şimdi misineli şişle biraz zor olacak ama kısa şişleriniz varsa kısa şişlerle de yapabilirsiniz. Şimdi düz örgü örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ipimiz devamlı bu tarafta kalacak arkadaşlar. Onun için hemen ilmekleri bu tarafa geçireceğim. Şu başladığımız ilmek. Yine 4 ilmeği ipim ayrıldı pardon. 4 ilmeği yine düz örgü olarak öreceğiz. Yine ilmekleri şu tarafa getiriyorum. Bakın ip bu tarafta kalıyor. Şu tarafta. Yine aynı şekilde aslında makinem var benim ama ip tüylü olduğu için makine örmedi. Bu şekilde de uzun sürüyor. Makine çok güzel oluyor biye yapımında, kordon yapımında. Yalnız tüylü ipleri yapmıyor, takılıyor. Denedim ama gene de olmadı. Çeviriyorsun onu tıkır tıkır. Hemen 2 dakikada yapmış oluyorsun. Bu şekilde yaparak bakın biyemiz, kordonumuz diyebiliriz, oluşuyor.
İp hep bu tarafta kalacak. Yani bu zaten böyle ilmekleri böyle birleştirmiş oluyor. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Yaklaşık yani şurayı hesap edersiniz. Şöyle yaptıktan sonra ölçersiniz. Buradan da bağlayacak kadar bir mesafe bırakırsınız. Kaç santim olur? Ben size gene de şöyle bir tahmini bir santim vereceğim. Şimdi şöyle 50 yani şöyle 50 desek nerede? 60. Biraz da tabii bağlama şey de olacak. 1 metreyi bulacak neredeyse arkadaşlar. Şurası 1 metre. Şöyle yaparsak. Yani şu da bağlama 1 metre 10 santim falan da olabilir. 110 santim de olabilir. Göreceğiz. Ondan sonra onu buraya geçireceğiz. Evet arkadaşlar, balaklavamız bitti. İpi de buradan taktım, geçirdim. Şöyle biraz aralık vererek geçirdim. Sizler de dilediğiniz kadar aralığı bırakıp geçirebilirsiniz. Diğer tarafı da şöyle aynı zaten. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir balaklava oldu. Burada artırma yaptık. Burada eksiltme yaptık. Burada dikişsiz iğneyle birleştirme yaptık. Güzel oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.